Büyük bir ormanın kenarında karısı ve iki çocuğuyla fakir bir oduncu oturuyordu. Çocuklardan erkek olanın adı Hansel, küçüğününki de Gretel'di. Oduncu kıt kanaat geçiniyordu ve işsizdi. Bir keresinde ülkede büyük bir kıtlık olduğu için adamcağız ekmek parası kazanamaz olmuştu. Bir akşam yatağa yattığında sıkıntıdan sağa sola dönüp durdu. Sonra karısına, "Ne olacak bizim halimiz? Zavallı çocuklarımızı besleyemiyoruz. Kendimizi bile doyuramıyoruz," dedi. Kadın, "Dinle beni bey," diye cevap verdi. "Yarın erkenden çocukları ormanın hiç balta girmemiş kısmına götürürüz. Orada bir ateş yakar ve onlara birer parça ekmek bırakırız. Sonra da işimize bakarak onları yalnız bırakırız. Onlar evin yolunu bir daha bulamaz. Böylece onlardan kurtulmuş oluruz." Adam, "Olmaz hanım," dedi. "Ben bunu yapamam. Ben onları nasıl ormanda yalnız bırakırım? Çok geçmez vahşi hayvanlara yem olurlar." Kadın, "Aptallık ediyorsun," dedi. "O zaman dördümüz de açlıktan ölürüz. Sen şimdiden tabutları hazırla." Hiç durmadan konuşarak adamın başının etini yedi. Sonunda oduncu razı olmak zorunda kaldı. Bir yandan da "Ama çocuklara çok üzülüyorum," deyip duruyordu. İki çocuk da açlıktan uyuyamamıştı. Üvey annelerinin söylediğini de duymuşlardı. Gretel acı acı ağlayarak Hansel'e, "Bu da mı başımıza gelecekti?" dedi. "Sus Gretel," diye cevap verdi Hansel. "Üzülme, ben ikimize de bakarım." Anne ve babaları uyuyunca genç oğlan kalkıp ceketini giydi, sokak kapısını açarak usulca dışarı çıktı. Ay ışığı kapı önündeki gümüş para gibi parlayan beyaz çakıl taşlarına yansımaktaydı. Hansel eğilerek toplayabildiği kadar bu taşlardan topladı ve ceplerine doldurdu. Sonra Gretel'in yanına vararak, "Üzülme kardeşim, sen rahat uyu, Tanrı bizi unutmaz," diyerek yatağına yattı. Gün ağarıp da güneş yükselince üvey anneleri gelip ikisini de uyandırdı. "Hadi kalkın tembeller, ormana odun kesmeye gideceğiz," diyerek onlara birer dilim ekmek verdi. "Bu sizin öğle yemeğiniz. Daha önce bitirmeyin. Yoksa başka yemek yok," dedi. Gretel ekmekleri önlüğünün cebine koydu. Çünkü Hansel'in cepleri çakıl taşıyla doluydu. Derken hep birlikte ormana doğru yola çıktılar. Bir süre gittikten sonra Hansel durdu, başını çevirerek evlerine doğru baktı. Bunu birkaç kez yineledi. Babası, "Hansel, nereye bakıyorsun öyle? Dikkat et, geç kalıyorsun," dedi. Baba," dedi Hansel, "benim beyaz kedim dama çıkmış da galiba bana güle güle diyor," diye cevap verdi. Ama üvey annesi, "Hadi oradan deli. O kedi falan değil. Sabah güneşi bacaya vurmuş, onun gölgesi," dedi. Aslında Hansel kedi falan görmemişti. Ancak ikide bir cebindeki parlak çakıl taşlarından bir tane alıp yere atıyordu. Ormanın ortasına geldiklerinde babaları, "Hadi bakalım çocuklar, odun toplayın da ateş yakayım. Yoksa üşürsünüz," dedi. Hansel ile Gretel bir yığın çubuk topladılar. Çubuklar ateşe verildi. Ateş yükselirken kadın, "Ateşin yanına uzanın da uyuyun çocuklar," dedi. "Biz odun kesip geleceğiz. İşimiz bitince sizi de alır eve döneriz," dedi. Hansel ile Gretel ateşin başına geçti. Öğlen olunca birer dilim ekmek yediler. Uzaktan balta sesleri işittikleri için babalarının yakın bir yerde olduğunu sanıyorlar. Bu yüzden de içleri rahattı. Oysa bu balta sesi değildi. Rüzgarın oraya buraya salladığı kuru ağaca takılmış bir daldı.
Uzun süre oturmuş olmanın verdiği yorgunlukla gözleri kapanan iki çocuk tekrar derin bir uykuya daldı. Uyandıklarında etraf kapkaranlıktı. Gretel ağlamaya başlayarak "Bu ormandan nasıl çıkacağız?" dedi. Ama Hansel "Bekle biraz, ay çıksın." diyerek onu yatıştırdı. Dolunay tepeye yükseldiğinde Hansel kız kardeşini elinden tutarak çakıl taşları serpiştirdiği yoldan yürüdü. Ufacık taşlar yeni basılmış para gibi parlıyordu. Bütün gece yürüdüler ve gün ağarırken babalarının evine döndüler. Üvey anneleri kapıyı açar açmaz "Ah yaramaz çocuklar, ormanda uyuyakaldınız herhalde. Biz de bir daha gelmeyeceksiniz sandık." dedi. Ama babaları çok sevindi. Çünkü onları bıraktıkları için çok üzülmüştü. Aradan çok zaman geçmedi. Yoksulluk yine her köşede kendini hissettirmeye başladı. Çocuklar üvey annelerinin yatakta babalarına şöyle söylediğini işittiler: "Her şeyleri yedik içtik. Sadece yarım somun ekmeğimiz kaldı. Bundan sonra işimiz bitik. Çocuklar bu evden gitmeli. Onları ormanın ta derinliğine bırakalım ki bir daha yolu bulamasınlar. Yoksa başka çaremiz yok." Adamın yüreği burkuldu. "Son kalan ekmeği çocuklarla paylaşsak bari," dedi. Ama kadın onun söylediğini dinlemedi. A'yı diyen B'yi de söylemeli. Bir kere sakalı ele verdin mi iş işten geçmiştir demektir diye yakındı. Çocuklar henüz uyumamış ve konuşulanları duymuştu. Onlar uyur uyumaz Hansel yatağından kalkarak dışarı çıkıp geçen sefer olduğu gibi çakıl taşı toplamak istedi. Ne var ki kadın kapıyı kilitlemişti. Hansel dışarı çıkamadı. Yine de kız kardeşini yatıştırarak "Ağlama Gretel, sen uyumana bak. Tanrı bize yardım edecektir," dedi. Ertesi sabah kadın çocukları yataktan kaldırarak her birine birer dilim ekmek verdi. Ama bu seferki daha da azdı. Ormana giderken Hansel onu cebinde ufaladı ve hiç belli etmeden kırıntıları yola serpiştirdi. Babası "Hansel, ne diye durup durup oraya buraya bakıyorsun?" deyince oğlan "Evimizin damındaki güvercine bakıyorum. Galiba bana güle güle demek istiyor," dedi. Kadın "Hadi oradan deli. O güvercin falan değil. Bacaya vuran güneşin gölgesi," diye söylendi. Ama Hansel bir yandan yürürken öte yandan ekmek kırıntısı serpmeye devam etti. Kadın çocukları ormanın ta derinliklerine sürükledi. O zamana kadar buraya hiç gelmemişlerdi. Büyük bir ateş yaktıktan sonra "Siz burada kalın çocuklar. Yorgunsanız yatın biraz uyuyun. Biz gidip odun keselim. İşimiz bitince gelir sizi alırız," dedi. Öğlen olunca Gretel ekmeğini Hansel'le paylaştı. Çünkü oğlan kendi hakkı olan ekmeği yola serpiştirmişti. Derken yatıp uyudular. Akşam oldu ama zavallı çocukların yanına kimse gelmedi. Ancak gece uyandılar. Hansel kız kardeşini "Bekle biraz Gretel, ay çıksın hele. O zaman serptiğim ekmek kırıntılarını görerek yolumuzu buluruz," diye avuttu. Ay çıktığında yola koyuldular ama hiçbir ekmek kırıntısı göremediler. Çünkü ormandaki kuşlar hepsini gagalayıp yemişti. Hansel "Biz yine de yolumuzu buluruz," dedi. Ama bulamadılar. Böylece bütün gece yürüdükten sonra ertesi gün akşama kadar da yol aldılarsa da ormandan çıkamadılar. Karınları da iyice acıkmıştı. Ağaç diplerinden topladıkları birkaç çilekle karınlarını doyurmaya çalıştılar. O kadar yoruldular ki artık yürüyemez haldeydiler. Bir ağacın altına kıvrılarak uyuyakaldılar. Evden ayrılalı 3 gün olmuştu. Tekrar yürümeye başladılar.
Ama gittikçe ormanın derinliklerine saplanıp kaldılar. Yakında yardım gelmezse susuzluktan ölebilirlerdi. Öğlen olduğunda bir ağacın dalına konmuş beyaz ve güzel bir kuş gördüler. O kadar hoş ötüyordu ki durup onu dinlediler. Kuş bir süre öttükten sonra kanatlarını çırpa çırpa önlerinden uçtu. Çocuklar onu takip etti. Kuş ufacık bir evin damına kondu. İki kardeş eve yaklaştığında bunun ekmek hamurundan yapıldığını fark etti. Pencereleri ise beyaz kesme şekerdendi. Hadi yiyelim, kendimize ziyafet çekelim dediler. Ben damdan başlayayım yemeğe, sen de pencereyi ye. Çok tatlı olmalı dedi Hansel ve dama tırmanarak bir parça koparıp tadına baktı. Gretel de pencereye yaklaşarak kemirmeye başladı. Derken evin içinden bir ses yükseldi. Kim yiyor çıtır çıtır benim evimi böyle? Çocuklar, bunu yapan Rüzgar, sen ona söyle diye cevap vererek hiç aldırış etmeksizin yemeği sürdürdüler. Pasta damdaki Hansel'in o kadar hoşuna gitti ki bir parça da aşağıya attı. Bu arada Gretel yuvarlak bir pencereyi tamamen yemişti. Yere çömelerek biraz keyif çıkardı. Birden kapı açıldı ve değneğine tutuna tutuna dışarı yaşlı bir cadı karı çıktı. Hansel ile Gretel o kadar korktu ki yere düştüler. Kadının elindeydiler artık. Kadın başını iki yana sallayarak "Ay ay sevgili çocuklar, kim sizi buraya getirdi? Gelin içeri, evimde kalın. Korkmayın, başınıza bir şey gelmez" dedi. İkisini de ellerinden tutarak içeri soktu. Sofrada güzel bir yemek vardı. Süt ve şekerli bazlama, elma ve fındık, ikisi de beyaz ve tertemiz yapılmış yataklar hazırlanmıştı. Hansel ile Gretel hemen yattılar. Sanki cennetteydiler. Cadı karı onlara mahsus böyle davranmıştı. Aslında niyeti kötüydü. Çocukları buraya çekmek için yapmıştı. Bu kurabiye evi. Onları ele geçirdiğinde öldürüp kazanda pişiriyor, sonra da yiyordu. Cadıların gözü kırmızı olur ve uzağı göremez. Ama hayvan gibi iyi koku alırlar ve bir insan yaklaştığında hemen sezerler. Nitekim Hansel ile Gretel yaklaştığında pis pis gülerek onları yakaladım, elimden kaçamazlar diye söylenmişti. Ertesi sabah çocuklar uyandığında koca karı kalkmıştı bile. Güzel güzel uyuyan kırmızı yanaklı çocukları görünce kendi kendine nefis bir yemek olacak diye mırıldandı. Sonra cılız eliyle Hansel'in yakaladığı gibi ufak bir ahıra soktu. Demir parmaklıklı kapıyı da üstüne kapattı. Oğlan ne kadar bağırdıysa da duyan olmadı. Cadı karı daha sonra Gretel'in yanına vardı ve sarsarak uyandırdı. "Hadi kalk bakalım tembel kız. Git su taşı da ağabeyin için bir şeyler kaynat. Kendisi dışarıdaki ahırda. İyi yesin de semirsin biraz. Ne zaman şişmanlarsa onu o zaman yiyeceğim" dedi. Gretel acı acı ağlamaya başladı. Ama ne fayda? Cadının söylediğini yapmak zorundaydı. Bu arada Hansel'e en güzel yemekler sunulurken Gretel'e sadece birkaç kemik kalıyordu. Her sabah cadı karı usulca ahıra yaklaşıyor ve Hansel'e "Uzat elini bakayım, kilo almış mısın?" diye soruyordu. Hansel ise ona her zaman bir kemik uzatıyordu. Cadı karı da gözleri iyi görmediği için bunu Hansel'in parmağı sanıyor ve oğlan yine şişmanlamadı diye şaşıp kalıyordu. Aradan 4 hafta geçti. Hansel hala zayıf kalınca cadı karının sabrı tükendi ve "Hey Gretel!" diye seslendi. "Hadi çabuk ol, su taşı.
Hansel ister zayıf olsun, ister şişman. Yarın onu kesip yiyeceğim. Ah zavallı Gretel. Su taşırken nasıl da sızlanıyordu bir bilseniz. İki gözü iki çeşme ağlarken, Ulu Tanrım bize yardım et. Keşke bizi ormanda vahşi hayvanlar yeseydi. Hiç değilse birlikte ölürdük diye söylendi. Cadı karı, kapa çeneni, bunun bir faydası yok diye çıkıştı. Ertesi sabah Gretel kovayla su taşıdıktan sonra ateş yaktı. Cadı karı, önce ekmek yapalım. Ben fırını yaktım. Hamuru da hazırladım bile diyerek zavallı kızın içinden alevler çıkan fırına doğru itekledi. Gir içeri bak bakalım ekmek yapılacak kadar ısınmış mı diye de ekledi. Asıl niyeti kız içeri girer girmez fırının kapağını hemen kapatmaktı. Onu da kızartıp yiyecekti. Ama Gretel onun ne düşündüğünü anlayıverdi. Ama içeri nasıl gireyim diye sordu. Cadı karı, aptal kız, görmüyor musun? Fırının ağzı yeterince açık. Ben bile sığarım diyerek kafasını fırının içine soktu. O anda Gretel tüm gücüyle onu içeri itekleyerek fırının demir kapağını kapayıp sürgüledi. Cadı karı bağırmaya başladıysa da Gretel oradan uzaklaştı. Tanrı tanımaz cadı yana yana öldü. Gretel hemen Hansel'in yanına vardı. Ahırın kapısını açarak "Hansel, kurtulduk, cadı karı öldü" diye bağırdı. Hansel kapalı kafesten uçan bir kuş gibi ahırdan dışarı fırladı. İki kardeş sevinçle kucaklaşıp öpüştü. Artık korkmaları için hiçbir neden yoktu. Cadı karının evine girdiler. Her köşede içi inci ve kıymetli taşlarla dolu sandıklar vardı. Bunlar çakıl taşlarından daha iyi diyen Hansel onları ceplerine yerleştirdi. Eve de götürelim biraz diyen Gretel de önlüğünün ceplerini doldurdu. Hansel, hadi artık eve dönelim de şu büyülü ormandan kurtulalım dedi. Birkaç saat yol aldıktan sonra bir dere kenarına vardılar. Karşıya geçemeyiz dedi Hansel. Ne bir köprü var ne başka bir şey. Burada gemide yüzemez diye cevap verdi Gretel. Ama şurada bir beyaz ördek yüzüyor. Ona rica etsem belki bizi karşıya geçirir diye seslendi. Ördekcik, ördekcik, bak biz çıka geldik. Gretel ile Hansel, karşıya geçirirsen bizi hep hasretle anarız sizi. Ördek yanaşıverdi. Hansel üzerine binerek kardeşini de yanına çağırdı. Olmaz diye cevap verdi Gretel. İkimiz ona ağır geliriz. Bizi birer birer taşısın. Ördek öyle yaptı. İki kardeş sağ salim karşıya geçtikten sonra biraz daha yürüdüler. Yürüdükçe orman onlara yavaş yavaş tanıdık gelmeye başladı. Sonunda uzaktan babalarının evini gördüler. Hemen koşmaya başladılar ve eve dalıp babalarının boynuna sarıldılar. Adamcağız onları ormanda yalnız bıraktıktan sonra bir gün bile rahat edememişti. Bu arada karısı da ölmüştü. Gretel önlüğünü açtı. Onca inci ve kıymetli taş yerlere yayıldı. Hansel de cebindekileri boşalttı. O günden sonra hiç fakirlik görmediler.